Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. İyiyiz. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Saygı, sevgi bizden. Nasıl geçti gününüz? Vallahi iyi. İyi. Dişçi haricinde iyiydi yani. Evet, yine dişçiye gittiniz. Evet. Umarım inşallah her şey istediğiniz gibi olur, gönlünüzce gibi olur. İnşallah, sağ olun. Dişler önemli hocam. Evet. Diş olmayınca karın doymuyor malum. Evet. İş, Hocam, eş çok önemli bunlar. evet. Hocam şimdi çok kısa şöyle bir saniye. Sesim geliyor mu? Evet, gayet net, gayet güzel. Tamam peki. Ben kulaklığı çıkartayım hocam. Çünkü yankı yapıyor bana. Şöyle bir ses ayarlaması yapacağım. Şimdi geliyor mu sesim? Evet. Tamam. 5-5. 5-5. Hocam bugün yine gündemimiz sıcak. Gündemde yine Galatasaray var. Galatasaray'da neler oluyor? Galatasaray'ın gündeminde yıldızlar var. Yıldızlarla ilgili Okan Hoca'nın problemi var. Veya işte yıldızların Okan Hoca'yla mı problemi var? Gibi böyle başlıklarımız var. Yani bugün konumuz biraz Galatasaray ağırlıklı olacak. Galatasaray'ın yıldızlarıyla ilgili olacak. Hocam ne oluyor Galatasaray'da? Neler oluyor Galatasaray'da? İsterseniz bir başlayın biraz. Anlatın. Sonra görsellerimiz üzerinden gideceğiz. Bugün şöyle bir çok uzatmadan bu konulara değinip izleyicilerimize de birlikte olup konuları aydınlatacağız. Ondan sonra mışıl mışıl uyuyabiliriz herhalde sabaha kadar diye düşünüyorum. Evet. Buyurun hocam. Yani Galatasaray'da yani aslında her şey normal rutin seyrinde gidiyor. Ancak bu Zaha'nın son birkaç gün öncesindeki sıkıntısı ortaya çıktı. Evet E, hocam. Yani ilk 11'de oynamak istemesi veya işte en azından son ikinci devre sahada olmak istemesi veya çıkarıldığı vakit tepkisi falan bunlar Zaha'nın kendi şahsi durumu, kendi şahsi istekleri. Ancak tabii buradaki Okan Hoca'nın Zaha'nın performansına göre yer verdiği bir gerçek yani. Zaha konusu böyle. Yani en son sıkıntı Icardi'nin işte antrenmanlara katılmamasına rağmen halen ilk 11'de oynadığı, kendisinin oynatılmadığı falan bu gibi konular gündeme gelmiş. Ondan dolayı son Beşiktaş maçında bir sıkıntı olduğu bildirildi yani oynamak istemediğini söylemiş. Ondan dolayı da kadroya alınmadı. Sakat falan değil yani. Kadroya alınmadığı söylendi yani. Hocam zaten şöyle bir şey var. Zaha kariyerinde hiçbir zaman yedek kalmamış bir oyuncu. Tabii Galatasaray'a Evet. geldiğinde istediği havayı, istediği performansı da yakalayamadı. Tabii bunun etkileri şöyle yapacağım. Evet hocam. Yani Zaha oynamak istiyor. Fakat göstermiş olduğu performans saha içerisindeki e, sorun, performansını sahaya yansıtamaması. Yani bu Okan Hoca halbuki çok fazla şans verdi. Özellikle Evet. yine dün de yayınımızda biraz olsun bir nebze olsun değindik ama Sparta Prag maçındaki performansı son oldu artık yani. Hani orada hoca son şansı verdi ve son şansı da değerlendiremediğini düşünüyorum. Daha sonra Zaha ile Abdülkerim arasında bir kavgalar olduğu söylentisi falan da çıktı basında. Fakat bu da gerçeğe yansıtmıyor. Yani ben bugün biraz şöyle bir araştırdım mevzuyu, konuyu. Yani çıkan bu haberler veya söylentiler diyeyim daha doğrusu e, gerçeğe yansıtmıyor. Zaha'nın sakat olduğunu söylüyor Zaha. Yani derbi öncesi işte Okan Hoca kadroya alıyor falan ama
tabii biraz Zaha ilk 11'de olmadığını öğrenince sizin de dediğiniz gibi sakat olduğunu falan ifade ediyor. Zaten maçtan bir gün önce falan kadrolar açıklanıyor biliyorsunuz. Açıklanan kadroda da Evet. kendisini yedek bulunca dolayısıyla sakatlığını öne sürüyor. Kemik ödemi olduğunu söylüyor Zaha, yani kemik ödemim var diyor falan, böyle bir takım bahaneler. Evet. Muhtemelen herhalde, duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Devam edin. Tamam. Muhtemelen herhalde Zaha sezon sonunda artık yavaş yavaş gidici gibi geliyor bana. Yani ipleri de kopardı. Hani e, artık şeyi yok. Hani Zaha'nın Galatasaray'da bu saatten sonra oynama olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bugün haberler de vardı bu şekilde. Evet. Yani bir sıkıntı var. Bu bir gerçek. Bu sıkıntı tabii nasıl giderilebilir, nasıl bir son bulur? Onu tabii teknik heyet ve yönetim kendi içerisinde futbolcuyla bir görüşme yapacaklardır muhakkak. Ona göre de bir karar alınacaktır. Ayrıca Zaha'yı bu arada isteyen takımlar mevcut. Özellikle Everton, West Ham United, Fulham ve Wolverhampton takımları, yine İngiltere'den geldiği yerden isteyen takımlar olduğu söyleniyor. Muhtemelen Galatasaray'da buna izin verecek. E, Zaha da gidecek diye düşünüyorum yani. Ya Evet. ben de bu saatten sonra Zaha'nın Galatasaray'la artık uyum içerisinde olamayacağını, saha içerisine girdiğindeki performansında da verimli olamayacağını düşünüyorum. Zaha için ve Galatasaray için en önemlisi ayrılık olacağını düşünüyorum. Zaha'nın kariyeri Evet. için de en doğru adım muhtemelen artık Türkiye'den, Galatasaray'dan Şimdi gitmesi. Evet, şimdi burada şöyle bir durum var Barış Bey. Yani bazı Buyurun. futbolcular bazı takımlarda yani mayasını tutmayabilir. Yani futbolcu gerçekten kalitelidir. Zaha da kaliteli. Yani Zaha öyle şey bir yani şey altı bir futbolcu değil. Yani elek altı bir futbolcu değil işin açıkçası. Ancak bazen takımlarda, yani bazı takımlarda bu tutmayabiliyor yani. Ama kendi işte yapısından kaynaklı veya takımın kendi konusuyla alakalı, yani teknik heyetin konusu veya ailevi nedenler falan, buna benzer şeylerden dolayı bazen bir futbolcu her takımda 10 numara futbol oynayacak diye bir şey yok. Yani tutmayabiliyor. Yani ondan sonra da tabii kopmalar meydana geliyor. Zaha da herhalde bu kopmalardan bir tanesini yaşayacak gibi gözüküyor yani. Evet. Evet hocam, yani Zaha konusu muhtemelen herhalde bu sezon sonu Galatasaray defterinde kapanacak gibi de geliyor bana. Yani şu an mevcut görünen gidişat o yönde. Yani sakat Evet. olmadan sakatım deyip işte maça çıkmamalar, bilmem neler falan filan. Ben açıkçası kardeşim Zaha, sen geldiğin andan itibaren İlk maçındaki yarım saatindeki performansından senin nasıl bir futbolcu olduğunu ben anladım. Fakat sana Okan Hoca o kadar çok şans verdi ki herhalde ben olsaydım o şansı kesinlikle vermezdim. Çok fazla küsen, topa küsen, oyuna küsen bir yapısı var. Yani burası Türkiye. Sen de İngiltere'de yıllarca ilk 11 oynadın, sürekli oynadın. Tahmin ediyorum Türkiye Ligi'ni küçümsedi ve o şekilde, o psikolojiyle Türkiye'ye geldi. Hani burada daha fazla iş yapabileceğini, kendisini daha verimli gösterebileceğini düşündü. Ama Türkiye'de futbol oynamak kolay değil. Evet. Kimler geldi, kimler geçti kardeşim. O yüzden bundan sonraki futbol hayatında sana başarılar diliyorum. Senin gibi Galatasaray'da yani biraz ağır olacak ama maalesef şu an çöp diyebileceğimiz yine bir oyuncu Hakim Ziyech. Yani bu Evet. kardeşle de bir an önce yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben Galatasaray'ın bu sezonki yapmış olduğu transferlerin kesinlikle ve kesinlikle çöp olduğunu düşünüyorum. Yani bu sezon
yapılan transferler tutmadı. Özellikle kağıt üzerinde baktığımızda isim yapmış. Hani kariyerleri gerçekten çok iyi. Galatasaray'a geldiğinde verimli olabileceğini düşündüğümüz oyuncular. Yani ben anlamıyorum. Hakim Ziyech yani sakatım diyor. Fakat sorununun sakat olmadığını herkes biliyor ve Hakim Ziyech de Türkiye'de oynamak istemiyor. Zaten hiçbir kulüp Hakim Ziyech'le şu anda görüşmüyor. Takımına dahil etmek istemiyor. Takımında oynatmak istemiyor. Muhtemelen herhalde geçenlerdeki yayınlarımızda, bir iki gün önceki yayınlarımızda konuştuğumuz gibi herhalde bir Arabistan kariyerinin sonunda yapacak. Ondan sonra futbol hayatına da son verecek. Avrupa'da hiçbir kulüp Hakim Ziyech'le de çalışmak istemiyor. Yani Okan Hoca, birazdan değineceğiz, özellikle Oliveira meselesinde göstermiş olduğu dirayet ve takım oyuncu üzerindeki, Oliveira üzerindeki etkisini takımın üzerine de belli ederek, yani Florya'da patron benim mesajını verdi ve bütün futbolcular da muhtemelen artık Okan Hoca'nın Florya'daki tek patron olduğuna kanaat getirdiler. Özellikle Oliveira ile ilgili. Şimdi size konuyu vereceğim. Evet. Siz değerlendirin. Ondan sonrasında ben de eksik varsa o eksiklerle ilgili Evet. konuları dile getireceğim. Buyurun hocam. Evet, öncelikle Ziyech'le ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Ziyech'in kalitesi tartışılmaz. Gerçekten yani futbol kalitesi olarak. Aslında Zaha da aynı şekilde. Ancak Ziyech burada Türkiye'ye geldikten sonra Galatasaray'ın 28 maçından sadece 9'unda forma giyebildi. 28 maçından 9'unda forma giyebildi. Bunun 6'sı ilk 11, 3'ü yedek, sonradan girerekten oynadı. Aslında Ziyech'in buradaki konusu sakatlanma falan da değil. Yani onunki de farklı bir şey. Yani Zaha'ya yakın bir konu. O da alacağının 2 gün gecikmesinden mütevellit sıkıntı yaratmış. Yani onun konusu da o şekilde Barış Bey. Yani Ya evet. hocam 2 gün gecikmeyle ya yani ne var? Ya problemli biraz kafadan belli ki problemi var. Yani sorunu var. Evet. Yani Evet. kimsede parası kalmaz kardeşim. Sen Aynen. çıkacaksın. Yani senin gibi kaç tane oyuncu var orada oynuyor. Icardi'sinden tut Muslera'sı. Muslera yıllardır oynuyor kardeşim. Sorun yapmamış. Yani Muslera gibi bir kaleci. Ondan sonra Haciler geldi, Popescu'lar geldi. Daha ismini sayamadığım, şu an aklıma gelmeyen. Yani bir sürü yıldız geldi. Hiçbir problem çıkarmadı. Sen kalkıyorsun, problem çıkarıyorsun. Valla pes doğrusu. Yani 2 gün için pes, daha doğrusu. Hani Evet. ödenmez. 3 ay olur, 4 ay olur, 5 ay olur. Ondan sonra konuşursun. Baktın yine ödenmiyor. İhtar çekersin. Baktın yine ödenmiyor. Derim tamam, yani adam haklı. Ama şu an şu pozisyonda vallahi kusura bakma Ziyech, seni Galatasaray taraftarı artık bu takımda görmek istemiyor. Verdiğin hiçbir katkı yok. Olmadı. Manchester United maçı hariç. O da artık aldığın paranın karşılığı olsun. Yani milyonlar alıyorsunuz. Hem ben para alacağım diyorsun, hem de paranı alıyorsun. Oynamıyorsun. Oynamak istemiyorsun. Vallahi süper iş ya. Çok güzel iş ha. Temiz iş vallahi billahi. Zaten Okan Hoca da bununla ilgili bir açıklama yapmış. Demiş yani bu futbolcularla ilgili Zaha, işte Ziyech, Oliveira gibi futbolcularla ilgili açıklama yapmış. Ben demiş futbolcunun takıma vereceği katkısı ve aidiyatına bakarım demiş. Tabii Eğer aidiyat. evet, aidiyatına bakarım. Yani sahiplenmesine, takımın eğer o futbolcu takımı sahiplenmiyorsa yani katkısı tabii sahada belli olacak. Eğer futbolcu başta o takımı sahiplenmiyorsa ben oynatmam diye açık açık belirtmiş yani. Yani Okan Hoca bu konuda da haklı bence yani. Kesinlikle haklı hocam. Ya Evet. burası Ringo'nun ahırı değil ki kardeşim ya. Ya her Aynen. önüne gelen, her kafası bozulan kafasına göre iş yapıyor. Ya bu işin Evet. bir adabı, üslubu olur ya. Bu işin bir resmi boyutu olur, adabı, üslubu olur. Yani
bir oluru olur ya. Sen kendi kafana göre ya çocuk değilsin, bir şey değilsin. Hadi 18-19 yaşında daha futbola yeni başlamış. Kariyeri yok. İşte büyük takımlarda oynamamış. İlk kez futbol hayatına başlamış falan desek diyeceğim ki tamam, anlayacağım. Ya bir de senin karşında Galatasaray gibi bir futbol kulübü var yani. Mazisinden geçmişine, geleceğine yani hiç kimsenin parası Galatasaray'da kalmamıştır yani. Senin de kalmaz yani. Okan Yani Hoca'nın da belirttiği gibi aidiyet meselesi kesinlikle ve kesinlikle %100 evet, doğru bir cümle, kelime olarak bence tarihe yine yazılması gerekiyor. Hocam evet. bir an önce bunlardan kurtulmamız lazım. Yani şu anda mesela şampiyonluğa da gidiyor takım. Bakın son Beşiktaş maçında sağ kenarına baktığımızda sağ kenarında oyuna sokabileceği kimse yoktu. Kağıt yani bakıyorsun, transfer edilen oyuncuları listesine bakıyorsun. Evet, oyuncular var ama oyuna sokamıyor oyuncuları. Sağ kenarında gencecik çocuklar var. O da doldurmak için, hani o ilk 16'yı falan dolduralım edelim hesabından dolayı. Evet. Yani bu dönemlerde Galatasaray'a katkı sağlamayacak bir oyuncunun bundan sonraki süreçte de takımda olmaması gerekiyor. Okan Hoca gereğini yapmış. Kendisini de buradan yine tebrik ediyorum. Bravo, helal olsun. Florya'da patron benim dedi. Gerekeni yaptı hocam. Siz ne diyorsunuz başka bu konuda? Yok, Okan Hoca zaten söyleyeceğini söylemiş, son noktayı koymuş yani. Oliveira meselesi nedir hocam? Sizde herhangi bir bilgi var mı Oliveira ile ilgili? Oliveira ile ilgili tam net bilgim yok. Yani sakatlıktan çıktığını biliyorum. Gerçekten sakatlıktan çıktığını biliyorum. Ancak bu kadar uzun bir sakatlığın da ne derece olabileceğini, yani artık teknik heyet veya takım sağlık ekibi muhakkak e, gereğini yapıyordur. Kararını ona göre Okan Hoca da veriyordur yani. Ben açıklayayım hocam Evet, buyurun. Oliveira meselesini. Hocam Karagümrük maçının ilk yarısından sonra göstermiş olduğu, sergilemiş olduğu performanstan dolayı Okan Hoca bunu alıyor. Yani ilk 45 dakika oynatıyor. Daha sonra alıyor. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra yine Okan Hoca bütün oyunculara işte hani geçmiş olsun falan diyor. Böyle arkadaşlar olur hani tamam elendik ama geçmiş olsun falan. Herkesin elini sıkıyor. Oliveira'ya geliyor hocam. Oliveira elini uzatmıyor. Oliveira elini uzatmayınca Okan Hoca tabii İtalyanca'ya, İngilizce'ye falan geçiyor. Hani ne oluyor, hayırdır falan, sen niye böyle bu şekilde davranıyorsun falan. Kendi aralarında bu sefer konuşuyorlar. Yine bir Icardi meselesi çıkıyor ortaya. Ben diyor kötü bir performans sergilemediğimi düşünüyorum diyor. Ve sen diyor beni diyor oyundan alıyorsun diyor. Oysa diyor ben diyor antrenmanlara diyor sürekli katılan ve iyi bir performans sergiliyorum. Sen Icardi çok kötü oynarken Icardi'yi oyundan almıyorsun falan gibi, o da bir tepki gösteriyor hocam. Bu sefer elini uzatmayınca da saygı görmediğini de söylüyor Okan Hoca'ya. Tabii o arada ondan sonra olanlar oluyor hocam. Okan Hoca da o gerginlik falan oluyor. İşte Karagümrük maçı sonrası kadro dışı bırakıyor Okan Hoca Oliveira'yı. Ondan sonra kadroya almıyor. Yani derbide de kadroya almıyor. İş yönetime yansıyor. Yani bundan sonraki Oliveira ile ilgili alınacak karar yönetimin kucağında bir bomba olarak duruyor. E, Oliveira'yı da bundan dolayı Okan Hoca yani kendisine karşı göstermiş olduğu saygısızlıktan, elini uzatıp da elini vermemesinden dolayı kadro dışı bırakıyor. Ve bu takımda da saygı görmediğini dile getiriyor. Daha sonra da Okan Hoca bu hareketinden dolayı, yani orada herkesin içinde soyunma odasında bu hareketi, bu davranışının doğru olmadığını kanaat getiriyor Okan Hoca ve masaya yumruğunu vuraraktan Oliveira'yı da kadro dışı bırakıyor. Muhtemelen sezon sonu yine Oliveira'yla da yollar ayrılacak. Hocam ayrılsın artık, bize genç dinamik oyuncular lazım. Şimdi Zaten evet. buyurun hocam. Şimdi Barış Bey, burada Okan Hoca'nın yani elini uzatması, Oliveira'nın buna karşılık elini vermemesi ve tepki göstermesi falan, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani Okan Hoca bu konuda haklı, sonuna kadar da haklı. Ancak
burada Oliveira'yı da söylediği, yani bak, Oliveira aynı şeyi söylüyor. Icardi konusunu söylüyor. Zaha aynı Icardi konusunu söylüyor. Burada Icardi'nin sürekli 11'de oynamasının bir sıkıntısı var. Tamam, Icardi'yi oynatabilirsin ancak Icardi'nin şu anki performansı gerçekten bunların verdiği tepkinin haklılığını ortaya çıkartıyor. Yani Hocam kimi oynatsın? Icardi'yi ya aldı. Kimi oynatsın? şimdi bir şey vardı. Halil Vinicius Dervişoğlu vardı. vardı. Halil Dervişoğlu Hatay'a gitti. Hatay'da bu hafta Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Orada da pek etkili olamadı. Ama Halil Dervişoğlu da antrenmanlarda çok tembelmiş hocam. Hiç Evet. çalışmıyormuş. Yani öyle Evet. de bir durum söz konusuymuş. Dolayısıyla hoca biraz da, ya şimdi performans da gösteremiyor. Dolayısıyla Icardi'nin, ya şimdi şöyle, Icardi'nin arkasında duracak adam sorun yapmayacak işte. Vinicius gibi oyuncular lazım ama Vinicius da şimdi şu an ki durumda, mevcut pozisyonda Icardi'yi kesebilir mi? Yani Icardi'nin gol at, evet gol. Şimdi hepimiz, yani herkes, bütün futbol camiası, Icardi'yi tanıyan herkes geçen seneki performansından dolayı Icardi'nin hep gol, skor katkısı yapmasını bekliyor. Oysa Icardi'nin özellikle Prag maçında da bunu gördük. Takım içerisindeki liderliği, orta sahaya gelip geçiş oyunlarını yönlendirmesi veya arkadaşlarını ateşlemesi, hani takıma olan o sahipliği, hadi arkadaşlar ateşliyor yani. Bu tarz bir şey de var. Liderlik yapıyor yani saha içerisinde. Dolayısıyla Icardi'nin böyle de bir özelliği var. Ama diğerlerinde bu tarz bir özelliği ben göremiyorum yani. Dolayısıyla Evet. Okan Hoca bu kriterleri de mutlaka değerlendiriyordur. O yüzden Icardi'yi sürekli ilk 11'de, her ne kadar gol katkısı yapamasa da, skor katkısı yapamasa da Icardi'nin bu özelliklerinden dolayı da saha içerisinde tuttuğunu düşünüyorum. Ayrıyeten idmanlarda da muhtemelen iyi çalışıyordur. Evet, son zamanlarda ailevi problemler, sorunlar da yaşıyor ama insanız yani, herkes yaşıyor. Dolayısıyla aidiyetlik meselesi noktasında Icardi'nin bu bahsedilen futbolculardan çok daha önde olduğunu düşünüyorum hocam. Evet. Dolayısıyla bu noktada ben, hani Icardi evet gol, skor anlamında formsuz, bir şey yapamıyor ama yerine de oynatabileceğin herhangi bir oyuncu olmadığı için bu noktada yine 11'de çıkması doğru bir karar yani neticede. Evet. Yani baktığımızda, çünkü yerine başka kimse yok yani. Bu sefer Zaha'yı forvet alıyorsun. Zaha forvet oynamak istemiyor. Şimdi bir de öyle de bir şey var yani. Evet. Okan Hoca Şimdi alıyor, diyor ki tamam gel. Karagümrük maçında bunu zaten gördük. Hatta bahsetmiştim de ben. Yani Evet. Vinicius sahaya girene kadar Galatasaray'ın 9 numara tabir ettiğimiz santroforunun sahada olmadığını, yani herkes Evet. kendi kafasına göre forvette oyun oynadığını belirtmiştik yani. Icardi tabii her ne kadar sizin de söylediğiniz gibi verimli olamasa da son dönem maçlarında orada bir varlığını hissettiriyor yani, bir şekilde rakip takım oyuncularına karşı bir ağırlığını hissettiriyor yani. Evet. Tabii yani liderlik yapıyor hocam. Yani şimdi Evet. hani lider oyuncu vasfı da var yani. Sonra mesela arkadaşlarına hırs veriyor. Hadi arkadaşlar diyor, bastırın diyor, önde Evet. diyor. Yani bir sürü özelliği var. Sadece gol atmak Evet. değil yani Icardi'nin şeyi, Evet. özelliği. Zaten dün, Lider özelliği var kısaca, yani lider tabii özelliği var canım, yani. oyun Evet. içerisinde lider özelliği var. Yani Evet. arkadaşları da, oyun arkadaşları da bunu kabulleniyor zaten. Artık hani Benimsiyorlar. Evet. benimsemişler yani. Evet. Dolayısıyla benimsemeyenler işte Ziyech gibi, işte Zaha gibi, Oliveira gibi, işte sürekli sakatlık yaşayıp takıma katkı veremeyen, işte bakıyor ki yani olmayacak. Bu sefer ne yapıyor? Yan çiziyorlar, işte böyle yanlamaya başlıyorlar. Hocam dün zaten Icardi'nin bir penaltı tartışması var. Herkes Cenk'in ve Cenk ile Kön arasındaki penaltı tartışmasını çok fazla konuşuyor ön planda ama Icardi'nin de bir penaltı pozisyonu var. Yani Evet. tartışılan bir penaltı pozisyonu var. E, Yani Icardi'ye sürekli her maçta bir penaltı tartışması oluyor yani Icardi'ye karşı. Hiç kimse bunu konuşmadı dünden beri. Çok cılız sesler var konuşulan. Evet konuşuluyor ama çok cılız böyle. Dolayısıyla
Cenk'e yapılan pozisyonun birçok hakem dün akşam biraz farklı düşünüyordu ama yani yok gibi falan deniliyordu ama bugün biraz daha sayılar artmaya başladı VAR'la ilgili. Yani evet penaltı var ama Cenk'in tiyatrovari fırfır gibi düşmesi hakemi ikna etmedi. VAR hakemlerini ikna etmedi. Dolayısıyla bundan dolayı penaltıyı alamadı gibi söylemler çıkmaya başladı, duymaya başladık bugün gün içerisinde. Demek ki Evet. sorun Cenk'in tiyatrovari fırfır gibi düşmesiyle alakalı. Ha bir de dün de söyledim. Yani şu şiddet, şu formana şimdi resimler var, fotoğraf var böyle. Fotoğraf böyle ama şimdi fotoğrafta diyorsun ki ya %100 penaltı şu şekil. Yani o fotoğraf kesinlikle aldatıcı. Yani o Tabii fotoğrafı canım. herkes istediği gibi koyabilir onu görüntülerde, yani Ben değiştirebilir. şimdi Yani çok beni basit şöyle yani. biri tutsun. Ben şu pozisyonda düşmem. Ama fotoğrafımızı Evet. çeksinler. Diyecekler ki ya bu tutan adam ne biçim tutmuş bu adamı ya? Bu adamı düşürecek yani. Bu adama penaltı yapacak der yani. O Evet. yüzden oyun içerisinde, oyunun akışında hepimiz her şeyi gördük. Dolayısıyla Cenk'e yapılan pozisyon bana göre yine söylüyorum, tarafsız söylüyorum. İki nedenden dolayı. Birincisi şiddet. Yani çekilen durumda gerçekten düşer miydi, düşmez miydi? İkincisi de tiyatrovari fırfır gibi kendisini taklalar attıraraktan böyle yerde debelenmesi diyeyim hocam. Artistik, Hakemleri artistik düşüş. hakemleri ikna Evet. etmemiş yani belli ki. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Ben yalnız Icardi'nin pozisyonunda neden bir uyarı gelmedi? Açıkçası onu da merak ediyorum. Ama neyse hadi eşitleyelim. Eşitlesin Galatasaray taraftarı. Hadi birebir olsun diyorum. Yani ikisi de penaltı bana göre. Yani olsa yani ikisi de penaltı olsa yine sonuç değişmeyecek. Belki biri kaçıracak edecek falan filan ama e, bence orada da yine bir şey olması gerekiyordu. Uyarı olması gerekiyordu. Evet Evet. hocam. Bugün yayınımızı biraz kısa tutacağız dedik. Böyle bir günü boş geçmeyelim adına. Bir de bugün Galatasaray'la ilgili, bu oyuncularla ilgili ciddi anlamda bir artık e, söylentiler çıkmaya başlamıştı. Hani bunu Evet. biz de konuşalım istedik ve gündeme getirdik. Hocam siz gönderdiniz. Arda'yla ilgili görseller var. Ben şuradan başlayayım. Siz devam edin hocam. Buyurun. Evet, Arda'nın Real Madrid'den başka bir takıma kiralanması durumu söz konusu olunca e, Erden Timur'un Real Madrid yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Vay E, be. evet, Erden Başkan'a bak. evet, Erden Timur'un Real Madrid yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Bu arada daha önceki maçlarda Arda Güler'in Galatasaraylı futbolcuların yapmış olduğu paylaşımlara beğeni atmıştı. Beğeni yapmıştı. Bu beğenilerden sonra Fenerbahçe taraftarlarının aşırı derecede tepkileri üzerine o beğenileri geri çekti Arda. Hmm. Geri çekmişti, yani öyle söyleyeyim yani. Şimdi tekrardan Galatasaray'la Arda'nın gündeme gelmesi, tekrar iplerin gerilmesine sanki böyle bir nevi neden olacakmış gibi düşündüğü için tahminim yani. Erden Evet Timur hocam. Real Madrid yetkililerine iletmiş Arda'yı istiyoruz diye. En azından kiralık olarak. Yetkililer de kabul etmiş. Ancak Arda yani şimdi oynadığı bir takım var Türkiye'de, Fenerbahçe. Çok büyük tepki geleceği düşüncesiyle bunu kesinlikle kabul etmiyorum demiş, yani kabul etmemiş, yani işin şeyi, özü bu yani. Evet. Hocam zaten bence de gelmezdi. Ben Arda'nın yerinde olsaydım, şimdi Milan istiyor 2 yıllık bir şey Evet, var. Milan istiyor, evet. Kiralık sözleşmesi teklif ediyor 2 yıllık hem de. Ama ben olsaydım Arda'nın yerinde Real Madrid'in gözünün önünde e, yani scoutların, takımın, işte herkesin
her hafta rahatlıkla izleyebileceği bir takım birlikte, yani İspanya Ligi'nde orta ölçekli bir takıma giderdim. Orada da kendimi ispat ederdim. Yani orta ölçekli dediğim gibi yine bir Valencia, işte Sevilla, bu takımlara veya gerekiyorsa yine Barcelona hocam. Belki Barcelona biraz şu aralarda kötü gidiyor. Yani Barcelona'da olsaydı bu çocuk hocam kesin oynardı ha. Ben söyleyeyim size. Bak kesin Evet. oynardı. Barcelona'da kendisine şans bulurdu. Ama Real Madrid'de çok zor hocam. Evet. Dünyanın yani üst düzey futbolcular var orada neticede. Evet. Şansı çok az Real Madrid'de. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yani Arda niçin Galatasaray'a gelmesin? Gelebilir ya. Gelebilir. Geçmişte bunun örnekleri çok. Yani çok eskiye gidecek olursak benim Emre çocukluğumda diyeyim yani, Belezoğlu. hayır canım, ne Emre Belezoğlu'su. Benim çocukluğumda Galatasaray'la özdeşleşmiş bir Semih Yuvakuran vardı. Semih Yok. Yani mümkün değil diyorum ya. Mümkün değil dediğim nice adamlar gitti Fenerbahçe'ye. Semih Yuvakuran, Tanju Çolak, ondan Tanju sonra Çolak. Emre Belezoğlu, Hasan Vezirler oradan geldi oraya gitti bilmem ne yaptı falan. Yani gelebilir. Gelmez diye bir şey yok. Yani Arda herhalde kardeşimiz biraz tepkilerden dolayı biraz şey yaşamış. Ancak yani bunu da profesyonelce düşünüldüğü vakit gelmesi gayet normal. Gelebilir. Hatta şu an kaleci Manchester United'da oynayan Fenerbahçe'den giden Evet. Altay'la Altay. ilgili de Altay. görüşme yapıyor Galatasaray şu an yani. Onun da durumu yani buna benzer bir şey var. Yani bence gidebilir, yani gitmez diye bir şey yok. Yani Hocam gidebilir de şöyle altyapıdan yetiştiği için şöyle bir durum var. Yani hani hayır, Emre Belözoğlu Galatasaray'da altyapıdan tamam. yetişmedi miydi? Ya doğru. Çok doğru da Evet. işte ya bizim ülkemizde bu olaylar biraz çok fazla abartılıyor hocam. Çok fazla speküle ediliyor. Dolayısıyla herhalde o tepkilerden dolayı korkmuştur diye düşünüyorum ben. Evet. E, evet hocam. Şöyle devam edelim. Ben size bugün asıl bombayı söyleyeceğim. Galatasaray bu sene yaz transferinde çok ilginç bir oyuncuyla görüşüyor. Ee, Yasser Asprilla. Bu oyuncu hocam şöyle söyleyeyim. İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Watford'da forma giyiyor. 20 yaşında. Sezon sezon sonunda Galatasaray kadrosuna katmaya çalışıyor hocam bu oyuncuyu. 10 numara mevkiinde oynuyor. 2003 doğumlu. Sağ kanatta da oynayabiliyor. Yani hem 10 numara hem sağ kanatta da görev yapabiliyor. Ocak 2022'de Watford'a transfer oldu bu oyuncu. Ocak 2022'de Watford'a transfer oldu. Bu sezon hocam bakın şimdi şeyi iyi dinleyin. 36 resmi maç yapıyor hocam bu sezon. 36 resmi maç yapıyor. Evet. 6 gol ve 6 asistlik bir toplamda takımına katkı sağlıyor. 2.005 dakikalıkta yani dakika süre başına maç başına şey alıyor, süre alıyor. Haziran 2026'ya kadar da sözleşmesi devam ediyor. Oyuncu Kolombiyalı. Piyasa değeri de hocam şu anda güncel 6 milyon euro. Ve 10 Evet. numara mevki olarak Galatasaray yaz transferinde bunu not alalım buraya. Bugünkü bu konuşmamızı. Galatasaray görüşüyor oyuncuyla ve 10 numara mevkisine Yasser Asprilla'yı katmak istiyor hocam. Böyle de bugün bir bilgi edindim. Onu da paylaşmak istedim bugün. Evet. Evet hocam. Bugün yayınımızı çok fazla dediğimiz gibi açılışımızda da belirttik. Uzun tutmayacağız. Gündemimizde çok önemli konular olduğu için hani maçlar harici onlarda da değinelim istedik. Ben
Maçtaki notlar, bilgiler bu kadar. Sizde eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Sadece şunu belirtmek istiyorum. Buyurun hocam. Bugünkü Antalyaspor Antep maçında sonra Sumidika'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Sumidika demiş ki yani burada bu maçla ilgili de hakem serzenişlerinde bulunmuş. Kim yangın yaparsa demiş o takıma demiş bir sonraki hafta tolerans tanınıyor. He. Evet, kim yani yangın yaparsa o hafta Kim bağırırsa, çağırırsa. evet, diğer hafta ona tolerans tanınıyor gibi bir açıklama yapmış. Tabii bu da tartışılır. Yani bir şey diyemiyoruz. Ne diyorsunuz hocam? Doğru mu? Ee, Yani doğruluk payı olabilir, yani bir şey diyemiyorum. Yani bu da bir teknik hocanın yani şeyidir, yani tespitidir. Kendi açısından tespitidir. Yani kendi de bu maçla ilgili hakem serzenişlerinde bulunmuş yani. Mağlup oldular ve şu an Karagümrük'le Antep'in işi zor. Yani bugünkü maçlardan sonra özellikle Antep, yani ben en az bir beraberlik alır diye ümit ediyordum. Ancak maalesef mağlup oldular. Demirspor bir nebze olsun kendini yırttı gibi bir şey diyebiliriz yani. Çünkü puan durumuna bakıldığı vakit orada her şey, tablo yavaş yavaş oturmaya, oluşmaya Netleşiyor. başlıyor. Evet, netleşiyor. Yani önümüzdeki hafta veya Trabzon diğer, maçı vardı bugün hocam. evet, Alanya, yani Alanya 3-1 yendi. Maçı da izledim ben kısmen, yani tamamen olmasa da kısmen izledim. Alanya Trabzon'a karşı çok güzel futbol oynadı. Fatih Tekke kendini ispatı açısından gerçekten bayağı asıldı maça. Trabzon'da yani beklediğimiz performansı göstermedi sahada. Gösteremedi veya bilmiyorum yani. Trabzon'daydı Alanya'da, maç değil mi hocam? hayır, Alanya'daydı. Alanya'da. Evet, Tamam. Alanya'daydı. Yani Alanya bir nevi o da daha yırtamadı ama bu galibiyet, Alanya, eğer Alanya kümede kalırsa Trabzon galibiyetinden kalacaktır. Bu dediğimi unutma. Yaz bir kenara. Bu 3 puan Alanya'yı ligde tutacak yani. Galatasaray'ın da Alanya ile maçı var daha hocam. Evet, yani olabilir, mağlup da olabilir ama Alanya'nın yani burada çok büyük avantaj elde ettiğini belirtmek istiyorum. Yani özellikle 3 puan alması Alanya'nın ilerideki maçlarda işini daha rahatlattığını belirtmek istiyorum. Burada en büyük sıkıntı Antep, Hatay, Karagümrük olacak. Yani bunların üçünden ikisi düşecek yani. Pendik'i zaten artık pek şey yapmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Kendi sahasında Konya'ya yenildikten sonra herhalde artık toparlayamazlar diye düşünüyorum. Antep, Hatay, Karagümrük, bunun üçünden ikisi daha düşecek yani. Büyük bir ihtimalle. Konya'nın düşeceğini sanmıyorum. İşin açıkçası ben Antep'in de düşeceğini sanmıyordum ama kendi sahasında da yani yenildiyse artık, geçen hafta bu hafta da yenildi. Şimdi artık diyecek bir şey kalmadı yani. Söyleyecek bir şey Ligin kalmadı. altı yangın yeri hocam. Ligin altı Aynen yangın öyle. yeri. Valla iyi Evet. oynayamayan, özellikle kendi evinde maç kaybeden takımlar, küme düşme hattındakiler için söylüyorum, Evet. küme düşmeye en yakın aday takımlardır. Kendi sahanda bu tip durumlarda maçları kazanacaksın ve kümede kalacaksın. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burada bir şey daha göndermiştim ama size onu pek Hocam neydi o? almadınız herhalde. Adana Futbol Kulübü'nün bir gönderisi vardı. Onu Ee, yayına almadınız herhalde. E, Vallahi hocam bir saniye, ben e, göremedim ama buyurun hocam, siz açıklayın, yani şey yapın. e, Bir saniye, kayıtlarım arasında vardı ama ben gönderdim diye hatırlıyorum. Yanlış göndermediysem. Şimdi Adana Futbol Kulübü 1954 Adana Futbol Kulübü yine galip geldi. Yine en yakın rakibine şu an yanılmıyorsam 15 puan kadar fark attı yani. Dolu dizgin gidiyor yani. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki sezon ikincilikte göreceğiz yani. Üçüncü bir Adana takımı olarak yani ikincilikte göreceğiz anlaşılan yani.
Ondan bahsetmek isteyecektim. Elimde şeyler vardı ancak gönderdiğimi düşünüyordum. Göndermemiş olabilirim. Evet, göndermemişim herhalde. Evet. Gelmedi hocam. Gelseydi yayına alacaktık. Yaşlanıyoruz Barış Bey. Estağfurullah hocam. Ya şey mi diyorsun hocam? Yani 3. lige mi çıkacak? Hayır, 3. ligde zaten 2. lige çıkacak. Ha, 3. ligden 2. lige çıkacak. O Evet. zaman Adana hocam birleşsinler ya. Birleşsinler. Yani birleşmezler. Biliyorum birleşmezler ama Birleşmezler, evet. birleşsinler ya. Yani özellikle hani Adana Spor ve şimdi lige gelecek olan Adana neydi hocam? FK 1954. Adana FK 1454 artık 1954. 1954 Evet. birleşsin hocam ya. Yani Demir Evet. tamam biraz hadi Adana Spor'a falan hani maddi olarak da belki biraz fark açtı ama eğer Adana Demirspor ligde kalır, seneye ligde kalırsa hocam Adana Kalır. Demirspor Adana Demirspor ligde kalacak ve yok yok ligde kalacak da seneye de kalırsa evet. güzel de bir planlamayla biraz daha şeyini düzeltir, ekonomisini düzeltir. O zaman hani Adana'da tekten diyebiliriz yani. Adana Demirspor'u hani diğer kulüplerden biraz daha Evet. ayırabiliriz yani. Evet. Hocam 41 dakika, 42 dakika oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu an konumuz biraz dar yani bugün için söylüyorum yani Evet. önümüzdeki yayınlarda inşallah daha güzel bilgilerle geleceğiz yani. Evet. Bir programda da işte, Trendyol birincilikten bahsetmek istiyoruz. Yani Tamam. oraya gelelim istiyorum. Eyüp Tamam. Spor'dan, Arda Turan'dan bahsedelim istiyorum. Tamam. Onlar da dolu dizgin gidiyorlar. Bu hafta deplasmanda Bodrum'u yendiler 1-0. Maç sonunda da bir Arda'ya Olaylar yaşandı. evet olaylar yaşandı falan. Onlarla ilgili falan ilerleyen programlarımızda bunlara da değinirsek iyi olacak diye düşünüyorum. Tamam hocam. Değinelim Orada hocam. orada da bir küme düşmemeye çalışan bir Adana Spor'umuz var. Yani onlara da değinirsek iyi olacak yani. Tamam hocam. Evet. Bağlayalım hocam Adana Spor'dan bir iki futbolcu yayına. Evet, bakalım kısmet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına Biz yüreğine teşekkür sağlık. ederiz. Sağ olun. Bizi izleyen tüm takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımız böyle ateş aldık gidiyoruz hesabı. Ee, Evet. hemen Bu günübirlik arada gündemlerle Barış ilgili. Bey, ben şunu söylemeyi unuttum. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam Avrupa Kupası maçları var. Evet. Leverkusen Karabağ maçıyla ilgili güzel bir yayın yapmak istiyoruz. Karabağ'dan çok Tamam izleyicimiz hocam. var. Onları yalnız bırakmak istemiyoruz. Yani bunu da Tamam belirtmek hocam. istiyorum. Tamam Evet. hocam. Karabağ'da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm gönlümüz ve kalbimiz onlarla. Evet. Evet. Özel yayın yapacağız. Karabağ özel yayını Evet. yapacağız. Onun için özel bir görseller de hazırlayalım ama onlar da Evet. bizi desteklesinler. Desteklerini Destekliyorlar. esirgemesinler. Destekliyorlar. Evet. Hep beraber burada konuları değinir. Böyle hep beraber ne oluyor, ne bitiyor Evet. değerlendiririz. Hocam elinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür Kendinize ediyoruz. çok iyi Sağ olun. bakın. Görüşmek İzleyicilerimize üzere. herkese iyi geceler. Hoşça İyi kalın. akşamlar. Sağ olun.